Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeleğimizin 7. videosundan selam olsun sizlere diyorum. Ve yeleğimizi çalışmaya başlıyoruz. 7. videosunda omuzlar dikilecek, yaka lastiği takılacak, kol lastiği takılacak, bu şekilde çalışacağız. Ve yanlardan tığ ile birleştirme yapacağız. Şöyle duruşuna bir bakalım. Şu şekilde bakın arkadaşlar, şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bakın. Yeleğin arka sırt bölümünün ön yüzü bana bakıyor. Ön yakanında şöyle arka yüzü bana bakıyor. Şu şekilde bakın. Şimdi iğne ile omuzun bir tanesini beraber dikelim. İkinciyi de kamera dışında dikeceğim arkadaşlar. İğnemi, ipliğimi takıyorum ve geliyorum. İğneme, ipliğimi taktım. Şu şekilde bakın, şöyle. İki ön yüzü birbirine bakıyor yeleğimizin. Buradan aldım baştan. İlmekleri karşılıklı alıyoruz. Kaydırma yapmadan. Bir sefer daha buradan alıyorum sabitlemek için. Bakın, her ilmeğin karşısından dikiyorum. Bu ilmek ve karşısındaki ilmek. Ben iğne ile dikiyorum. Sizler tığ ile birleştiriyorsanız tığ ile birleştirin. Nasıl alışıksanız o şekilde çalışın. Yeleğimizin 7. videosu ve inşallah son olacak Allah'ın izniyle. İlk videosunda da söylemiştim. Kaç videoda oluşacak ben de kestiremiyorum diye, gerçekten video sayısı bana da sürpriz oldu. Çünkü yeleğimi ilk defa çalışıyorum. Kaç videoda tamamlanacak onu da bilemedim arkadaşlar, ama 7 video tahminen 6 veya 7 demiştim ve 7 videoda tamamlandı. İlmekleri karşılıklı dikiyorum. Ve şuradaki ucu bakın. Yeleğin arka sırt bölümündeki bitiş ucunu da kaybedeceğim. Şöyle. Şu ucu makasımın yardımıyla kesiyorum. İpimi gizlemek için iğneyle ileri doğru geldim ve bu ucu da kestim. Omzun birini diktim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi dikiş izimiz hiç belli değil. Şimdi ikinci omuzu da kamera dışında dikip geliyorum. İkinci omuzu da diktim arkadaşlar. Şöyle.
Şimdi yakayı çalışalım. Buradan ön pattan ilmek almaya başlıyorum. Önce şöyle şu tığ ile bir sabitleyeyim. Siz tunus tığ ile de alabilirsiniz. Zorlanmayayım çekimde diye onunla aldım tığ ile. Bakın şu bir ilmeğin baştaki sabit ilmeğim. Burada bir önceki sıra düz gelen ilmeğimi ters alıyorum. Bunu unutmayalım. Direkt takmıyorum. Ters gelen ilmeğim düz. Yalnız arkadaki şu uçları da arada götürüyorum. Düz gelen ilmeğim ters. Hani bir önceki sıra düz olan ilmeğimi ters alıyorum. Bir önceki sıra ters olan ilmeğimi düz alıyorum. Burayı 8 ilmek ön pat ilmeğim olarak bu şekilde çalışıyorum. 2, 4, 6, 8. Bakın 8 ilmek ön pat ilmeğimi çalıştım. Şimdi burada normal ilmekleri alıyorum. 1, 2, 3 ilmeğim vardı değil mi? Şöyle bak. 1, şu ucu şöyle hemen keseyim. 2, 3, buradaki 1, 2, burada yine 1, 2 ilmeğim. Burada 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek almıştım. Bir ilmeği. Bakın ilmeklerimizi böyle takıyorum. Şimdi şöyle burada da hep kesmiş olduğum bir ilmeklerim var. Bir ilmek şöyle her ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Yakamız çok dar olmasın diye. Buradaki gördüğüm tüm ilmeklerden bakın bir ilmek aldım. Burada da bir eksiltmiştik biliyorsunuz. Şimdi nereye geldik? Düz ilmeklere bakın. Şöyle. Burada her ilmeğin içerisinden bir ilmek alırsam yakamız çok dar olur. Bunu şu şekilde yapıyorum. Bir ilmek aldım. Bakın bir kanadından. İkinci ilmeğimi aynı ilmeğin bir alt kanattan alıyorum. Buradan bir ilmek aldım normal. Bir sonraki ilmeğimi bir ilmek bir kanadından, daha sonra ikinci kanadın altından bir ilmek. Bir ilmeğimin içinden bir ilmek aldım. Daha sonraki ilmekten bakın bir ilmek aldım. Bir kanadından ilmeğin bir alt kanattan bir ilmek daha aldım. Bir ilmeği bir alıyorum. Bir ilmeği iki ilmek. Şimdi burayı sayıyorum. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ilmek. Bakın omza kadar 34 ilmeğim oldu. Şurada dikişte biraz zorlanırım ilmeği almaya. Bir ilmek de bu dikişten alıyorum. Omuzu birleştirdiğim yerden. Bunu biraz şöyle ince bir tığ ile alıyorum. Bu şekilde. 34 ilmekti. Bir ilmekte tam dikiş diktiğim yerden aldım. 35 ilmek. Şimdi buraya şu ayracı şöyle takayım. Verelim nereye? Arka ense oyuntusuna. Arka ense oyuntusunda da 3 sıra şöyle düz ilmeğimiz vardı değil mi? Şimdi şurada bir ilmek normal aldım. Diğer ilmeğimi
bir kat aldım ve ikinci katın altından bir ilmek aldım. Burada bir ilmek aldım. Bir sonraki ilmeğimi şöyle tek katını aldım. Daha sonra iki katın altından bir ilmek aldım. Burada da bakın 3 sırada ne yaptık? Şöyle dikey 3 sırada 6 ilmek çıkardım. Burada ilmekleri gördüğüm şekilde bakın, burada bir ilmeğin içerisinden, şurada iki ilmeğin içerisinden bir ilmek almıştım ya, burayı bir ilmek olarak alıyorum. Daha sonra bakın 1 2 3, 1 2 3, burada 4 ilmeğim var. 1 2 3 4. Her ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. Burada 10 ilmeğim var. 10 ilmekten 10 ilmek alıyorum. Ensenin tam ortasındaki 10 ilmek. Bakın tek tek ilmekleri sizinle beraber alıyorum. Şöyle bakalım. Evet, şuradan alacağım. 1 2 3 4 ilmek. Şöyle bir ilmek aldım. Şu uçları da arada götüreceğim. Bakın 2 3 4 ilmek. Burada 3 ilmek. 1 2 3. Burada 2 ilmek. 1 2. Burada yine ne yapıyoruz? 3 sıradan 6 ilmek alıyorum. Şöyle bakın, 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi buraya da şöyle bir ayraç takıyorum. Tekrar diğer yakada da 35 ilmeği tamamlıyorum. Bakın, tek kattan aldım değil mi? Diğerinin bir katından, bir de alt kattan. Burada nasıl taktıysak burada da takıyoruz. 35 ilmeği de burada tamamlıyorum. Yine 8 ön pat ilmeğimi de ilmek yeri değişerek çalışıyorum. 8 ilmek ön pat ilmeğime kadar ilmeklerimi alıyorum. 8 ilmek ön pat ilmeğe kadar geldim. Bakın şu ayraçtan sonra sayıyorum ilmeğimi: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27. Burada da 8 ilmeğim var. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ilmeği tamamlandı. Şimdi burada ilik yeri çalışacağım arkadaşlar. Şu ön pat ilmeğime ait ters olan ilmeğim düz ve düz olan ilmeğim de ters. 1 2 3 4. İlik yerimi çalışıyorum. Şöyle bakın. 1 2 3 4. Bu 5. ilik yeri. İlmek aldığım sırada da ilik yerimi çalışıyorum. Şimdi ilmeklerimi topluyorum. Sıra sonundaki ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Şu 4 ilmek kaldı. Burada kısa satır tekniği yapıyorum. Bakın, daha sonra her iki ilmeğin içerisinden ilmeklerimi alarak topluyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Artık ayraca ihtiyaç duymuyorum.
Sıra başına kadar ilmeklerimi toplayıp geliyorum. İlmeklerimi topladım. Sıra başına geldim. Baştaki ilmeğim elimde sabit. Bir önceki sırada ters aldığım ilmek düz. 8 ilmek. Pat ilmeğimde düz aldığım ilmek ters. Ters aldığım ilmek düz. Düz aldığım ilmek ters. Ters aldığım ilmek düz. Düz aldığım ilmek ters. Ters aldığım ilmek düz. Bundan sonra düz ve ters olarak ilmeklerimi ilerletiyorum. Bakın bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. İlmekleri taktığım ilk sıra, ikinci sırada da lastiğimi çalışıyorum. Yeleğimizin yakasında. Yeleğimizi bu sefer bisiklet yaka çalıştık tunus işinde. Bir farklılık olsun dedim. Hep V yaka çalışıyorum ya arkadaşlar, bakın. Bunu nereye kadar? Bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak geliyorum. Şu 8 ilmek ön pat ilmeğime kadar. Diğer yakadaki 8 ilmek ön pat ilmeğime kadar yakada lastik çalışmama devam ediyorum. 8 ilmek ön pat ilmeğime kadar geliyorum. Bu ilmeğim ters, düz ilmek aldım. Ters ilmek aldım. Düz ilmek aldım. Burada 2 tane düz ilmek kalıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle şu 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek alıyorum. Yakadan eksiltmiyorum. Burada bir tane ilmeği eksiltiyorum arkadaşlar. Artırırsam yakada açılma olur. Ters aldım, düz aldım, ters aldım. Bir önceki ilmeğim tersti, burada düz aldım. Burada lastiğin denk gelmesi için 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Şimdi burada geriye dönmüştük ilik açtığımız için. Daha önceki sıra, bir önceki sıra değil de daha önceki sıra ters olan ilmeğim düz, düz olan ilmeğim ters, ters olan ilmeğim düz. Son ilmeğimi 2 kat alttan aldım. 4 ilmeğimi topladım. Bu ilmeğimi bıraktım. Bakın buradaki ip uzantısının altından bu ilmeğimi aldım. Bu düz geldi. Tekrar 4 ilmeğimi alıyorum. Sıra sonundaki ilmeğimi de 2 kat alttan aldım. Biliyorsunuz ilik yerini anlatmıştım. Burada ayrıntılı anlatmıyorum. Artık biliyorsunuz. Ve ilmeklerimi topluyorum sıra başına kadar. Lastikte bir sıra oluşturdum. Yakada 2 sıra çalıştık. Lastikte bir sıra. Bir düz sıra çalıştım. Her zaman biliyorsunuz lastik o düz sırayı içine alıp yutuyor. Şimdi sıra sonuna pardon sıra başına kadar, sıra sonu demişim, ilmeklerimi toplayıp geliyorum. İlmeklerimi topladım. Bakın sıra başına geldim. Ve şöyle yakanın duruşuna bakalım beraber. Bir sıra lastik çalıştım. Bakın toplandı, gördünüz mü yaka? Şimdi lastikte ikinci sırayı beraber çalışalım. Yakada lastikte ikinci sıradayım. Baştaki ilmeğim elimde sabit. Geçen sıra düz aldığım ilmek ters. Ters aldığım ilmek düz. Düz aldığım ilmek ters. Ters aldığım ilmek düz. İlmek yeri değişerek çalışıyorum. Şöyle anlatayım arkadaşlar.
Bu yaka biliyorsunuz yeleğimizin ilk videosu. İlk videoda lastiği çalışmıştık. Çalışırken de ilmekleri değişerek çalıştığımı anlatmıştım. O şekilde devam ediyorum bakın. İlmekleri değişerek çalışıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi değişerek çalışayım. Daha sonra ilmeklerimi toplayıp sıra başına geleyim. Yaka lastiğinde 2 sırayı tamamlamış oluyoruz. İlmeklerimi topladım. Sıra başına geldim. Bakın yaka lastiğinde 2 sıra oluşturdum. Baştaki ilmeğim elimde sabit. 3. sıradayım. İlmek yeri değişerek tekrar ilmeklerimi alıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi alıyorum. İlmeklerimi toplayıp sıra başına geliyorum. Yakada 3 sıra lastik çalışmış oluyoruz. Ben bu lastiği 4 sıraya tamam edip geliyorum. Lastikte 4 sırayı tamam ettim geldim. Şimdi örgümüzü kapatalım yakada arkadaşlar. Daha sonra kol lastiklerini çalışalım. Klasik tunus işi kapama tekniğiyle kapatıyorum. Bakın burada sabit bir ilmeğim. Bir ilmek de buradan alıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bu ilmeğim sabit. Bir ilmek hemen yanındaki ilmeğin içerisinden aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bu ilmeğim sabit. Bir ilmek yandaki ilmeğin içerisinden aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Ne çok sıkı kapatıyorum ilmeklerimi kapatırken ne de çok gevşek. Örgümü nasıl ördüysem o şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. Şöyle bakalım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Şöyle yakada bakın ilmeklerimi kapatıyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Son birkaç ilmeği de sizinle beraber çalışalım istedim ilmek kapatmayı. Son ilmeğimi her zamanki gibi 2 kat alttan alıyorum. Ve kapattım. Bir zincirle sabitledim. Biraz ip mesafesi bıraktım ve kestim. Hemen bunu da şöyle anlatayım. Bakın arkadaşlar. Elime ince gagalı bir tığ aldım. Siz bunu iğneyle de yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde ipimizi kaybediyoruz. Şöyle yine bir sabitledim. Olabildiğince yeleğin şu iç kısmına alıyorum bu ipi. Tekrar sabitledim. Ve kestim. Şimdi yakanın duruşuna bir bakalım. Şöyle bakın arkadaşlar, yakanın duruşu bu şekilde. Yeleğin arka ensede de oyuntu çalıştığımız için böyle güzel bir yaka çalışması oldu. Arka ensede oyuntu çalışmasaydı, düz bir şekilde olsaydı yaka böyle yukarı doğru çıkacaktı. Burada çocuğumuz giydikçe yığılma olacaktı yeleği giydikçe. Şimdi
Yeleğimin kolunu, lastiğini takıyorum. Bir kolu çalışalım. İkinci kolu video dışında çalışacağım. Bakın şöyle alıyorum. Ben yine şöyle ilk olarak ince bir tığ ile alayım. Sabitlemek için bir ilmeğimi. Şöyle sabitledim. Tunus tığımı aldım. Bu bir. Bakın burada 4 ilmek değil mi? 4 ilmek alacağım. 2, 3, 4. Sonra burada 3 ilmek, 3 ilmek alıyorum. Hani 4, 3, 2, 1 şeklinde eksilttik ya. 4, 3, şöyle 2 ve burada da 1. Bunu nasıl alıyorum? Şu şekilde alayım. Orada bir ilmek açıklığı olmasın. Şimdi burada ne yapıyorum arkadaşlar? Burada bakın bir ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir sefer daha bir ilmeğin içerisinden bir ilmek. Sonra bakın iki ilmeğimi yan yana bir ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Üçüncü ilmeğin bir kanadından bir ilmek ve ikinci kanadın altından bir ilmek. Bir sonraki ilmeğimden bir ilmek. Daha sonra bir sonraki ilmeğimden bir ilmek. Bakın 2 ilmek, bir ilmek, bir ilmek aldım. Üçüncü ilmekten bir ilmek bir kanattan, bir ilmek bir kanat alttan. 2 ilmeğin içerisinden birer ilmek, üçüncü ilmekten bir iki ilmek çıkarıyorum. Bu ilmek alışını zaten yakada anlattım. Ayarlıyoruz arkadaşlar. Bazen de şöyle de yapabiliyorum. Bir ilmeğin içerisinden bir ilmek, ikinci ilmeğin içerisinden bir ilmek, bir alttan bir ilmek. Ayarlamamız gerekiyor. Şimdi yarıya kadar kol ilmeklerini alıyorum. Bak bazen 2 ilmek içerisinden birer ilmek alıyorum. Bazen de bir ilmeğin içerisinde bir ilmek, daha sonra bir ilmeğin içerisinden 2 ilmek şeklinde ilerliyorum. Ara ara ayarlamaya çalışıyorum. Siz de bu şekilde ayarlayın. Şimdi yine şu dikiş gelen yerde şöyle ince uçlu bir tığla alabilirim ilmeğimi buraya. Tunus ilmeğim sığmaz. Şimdi bu ilmeklerimi bir sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51 ilmek. Şöyle ayracımı taktım. Yeleğin şu ön yakasında bakın kolda omuz bölümünde 51 ilmek oldu. Daha sonra yeleğin arka sırt bölümünde de şu sıra sonuna kadar 51 ilmek çalışacağız. Yani toplamda 102 ilmek elde etmiş oluyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar yeleğin arka sırt bölümünden de 51 ilmeği tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi aldım. Tunus tığım yani orta boy, büyük boy olmadığı için şöyle ilmekler yığılıyor arkadaşlar. Bakın şu ayraçtan sonra da 51 ilmek aldım. Toplamda 102 ilmeğimiz
oluştu omuz lastiğimizde. Her zamanki gibi son ilmeğimi bir ilmeğin içerisinden aldım. Daha sonra her iki ilmeğin içerisinden birer ilmek alarak ilmeklerimi topluyorum. Bakın ilmeklerimi topladım. Omuza kadar geldim, ayraca kadar. Ayracımı şöyle çıkardım şişimden. Tekrar ilmeklerimi toplamaya başladım. Sıra başına kadar ilmeklerimi toplayıp geliyorum. İlmeklerimi topladım, sıra başına geldim. Şöyle bakalım. Yeleğimizin omuz lastiğinde ilk bir sırayı oluşturduk. Düz sıra ama. Şimdi lastik çalışmasına geçiyorum. Baştaki ilmeğim sabit. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters ilmeğimi aldım. İpim arkada, bir ilmek düz. İpimi öne alıyorum. Bir ilmek ters. İpimi arkada, bir ilmek düz. İpim önde, bir ilmek ters. Bakın bir ilmek düz, bir ilmek ters, 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 bir ilmek düz, bir ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar çalışalım. Şöyle anlatayım. Yaka lastiğini nasıl çalıştıysak kolda da aynı şekilde çalışıyoruz. İlmeklerimi sıra sonuna kadar alıp geliyorum. İlmeklerimi aldım. Sıra sonuna geldim. Bir ters bir düz ilmek alarak çalıştım. Son ilmeğimi yine 2 kat alttan aldım ve ilmeklerimi topluyorum. İlmeklerim çıktı, takayım. İlmeklerimi toplayarak sıra başına kadar geliyorum. İlmeklerimi topladım, sıra başına geldim. Yeleğimizin kol lastiğinde bir sıra oluşturduk. Şimdi ikinci sırayı çalışıyorum. Baştaki ilmeğim elimde sabit. Bir önceki sıra ters aldığım ilmeği düz alıyorum ve bir önceki sıra, yani geçen sıra düz aldığım ilmeği ters alıyorum. İlmek yeri değişerek yeleğimizin kol lastiğini çalışıyoruz, ikinci sırasını. Bakın bu şekilde. Biraz önce de söylediğim gibi yakada nasıl çalıştıysak kolda da aynı şekilde çalışıyoruz. Kol lastiğimi de 4 sıraya tamam edip geliyorum. Bakın yakada 1, 2, 3, 4 sıra çalıştım. Kolda da 4 sırayı tamamlayıp geliyorum. Kol lastiğini 4 sıraya tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ilmekleri kapatacağım. Burada yeleğimizin genişlik ölçüsünde bir alalım. Ona göre kenarda kaç ilmek ve kapatacağımı bakacağım arkadaşlar. Yeleğimin genişliği şu anda 34 santim olmuş. 6 yaş için demiştim ben bu yeleğe. Evet. 3 ilmekle kapatacağım yeleğimin şu kenarını. Birazcık ilmek sayımız az olmuş. Onu hemen size anlatacağım. Sizde de öyle hata olursa o şekilde yaparsınız.
Şimdi kol ilmeklerini kapatıyorum. İlmekleri biraz şöyle toplayarak kapatalım. Toplamda 102 ilmek taktım ben buna. 100 ilmek de taksam olurmuş. Onun için şöyle birazcık sıkı kapatalım ve omuz lastiğimiz toplansın. Şöyle ilmeklerimizi bakın şöyle biraz sıkarak kapatıyorum. Lastiğimiz biraz toparlansın diye. Normal ördüğüm örgüden biraz daha şöyle sıkı kapatmaya çalışıyorum ilmeklerimi. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerini sıra sonuna kadar kapatalım dedim. Ama şöyle birkaç ilmeği yine beraber çalışalım. Son ilmeği de 2 kat alttan aldım. Şöyle omuz lastiğinin duruşuna da bir bakalım beraber. Bakın arkadaşlar, gayet güzel oldu omuzdaki lastik çalışmamız. Şimdi demiştim ya, yeleğimiz 6 yaş için şu ön yakadan 2 ilmek fazla alsaymışım. 2 ilmek de bu ön yakadan 4 ilmek olurdu. Tam 6 yaş için olurdu. Bu açığımızı nasıl kapatacağız? Hemen bunu şöyle size anlatıyorum. Sizde de olursa bu şekilde yapın. Bakın. İlmekleri kapattım ya. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 3 ilmekle kapatacağım burayı. Şurası yeleğin arka sırt bölümü. Burası da ön yakası. Buradan bakın ilmeğime tunus tığımı taktım. Ve bu şekilde aldım. Şimdi bu birleştirme ilmeğim. Bunu saymıyorum. Aradaki ilmeğim 3 ilmek olacak. Şöyle 1, 2, 3. Şimdi burada da birleştirme ilmeğim. Yeleğin arka sırt bölümüne de şöyle tunus tığımı taktım. Toplamda 5 ilmek ama şu 3 ilmek artıyor. Kenarlardaki birer ilmeğin birleştirme ilmeğim. Şöyle 2 ilmeğin içerisinden birer ilmek alarak her iki ilmeğin ilmeklerimi kapattım. Bu ilmeğimi bıraktım böyle. Bir sonraki sıraya tunus tığımı taktım. İlmeğimi alttan aldım. 1, 2, 3 ilmek aldım. Sonra burada da yine bir sonraki sıraya tunus tığımı taktım. Bak bu şekilde. Toplamda 5 ilmek oluşuyor. Tekrarlıyorum. Kenarlardaki birer ilmekler birleştirme ilmeğim. Ortadaki 3 ilmeğim artırma ilmeğim. İlmeklerimi topladım. Bir sonraki sıraya tunus tığımı taktım. Şöyle bakın. 1, 2, 3 ilmeğimi aldım ve bu tarafta da yine tunus tığımı bir sonraki sıraya taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek, 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak topladım ilmeklerimi. Pardon. Bir gıcık geldi. Kelimemi zor tamamladım. Şimdi bir sonraki sıraya şöyle ilmeğimi taktım, aldım. Şuradaki 3 ilmeğim bakın. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi aldım. Bu ilmeğimi karşıdaki yeleğin şu arka sırt bölümüne bir sonraki sıraya taktım. İlmeklerimi topladım. Bir sonraki sıraya yine bakın ilmeklerimi topladım. Tığımı taktım. İlmeğimi aldım bu şekilde. 1, 2,
3 ilmeğimi aldım. Burada da yine hep bir sonraki sıraya tığımızı takarak ilmeğimizi alıyoruz. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Normalde şu arada bir ilmekle kapatıyoruz. Şu şekilde. Dediğim gibi ilmek sayım az olmuş. 6 yaş için tasarladım ben bu yeleği. Boyu 6 yaş için ender olunca bu şekilde hatamızı telafi ediyoruz. Tunus patiği öğrenen arkadaşlar daha böyle rahatlıkla bu ekleme tekniğini yaparlar. Çünkü Tunus patiğinin alt tabanı bu şekilde çalışılır. Birleştirirken. Şimdi arkadaşlar bunu nereye kadar çalışayım? Bakın şöyle gördünüz mü? Şu şekilde birleşti ve genişledi. Bunu şu lastiğe kadar çalışıp geliyorum. Lastikten sonra yine beraber çalışalım. Yeleğimizin bakın arkadaşlar kenarından tunus tığıyla birleştirdim. Hem dikiş olmuyor, çok güzel oluyor, hem de yeleğimizin ebatı genişledi bu şekilde. Lastiğe kadar geldik bakın. Lastiği de beraber çalışalım. Burada ayrıntılı anlatmıyorum. Çünkü kol altında burada ayrıntılı anlattığım bir miktar. Hani beraber kapatalım istedim. Yandan eklerken de yeleğimizi. Bakın burada bir kısa ucumuz var, başlama ucumuz. Bunu şöyle araya alalım. Kaybedelim onu. En son sıraya tığımı taktım ve son sıradaki ilmekleri kapatıyorum. Şimdi bunu şöyle bir arkaya taktım. Burada da tunus işi kapama tekniğini kullanıyorum. Bu şekilde açık bırakmıyorum. Şöyle. Biraz ip mesafesi bırakarak ipimi kesiyorum. Ve burada da ipimi saklıyorum. Şöyle. Yeleğin arka astarını çevirdim. Şu ucu da şöyle alacağım. Onu da kaybedeceğim arkadaşlar. Bakın. Ayrıntılı bir şekilde tek tek anlatmaya çalıştım sizlere. Yeleğimi aşama aşama anlattım. Şu kısa ucu kesiyorum.
Bunu da şöyle araya alıyorum. Bakın. Bunu da kesiyorum. Bu şekilde bakın ekledik. Hiçbir şekilde dikiş izi yok. Dediğim gibi yeleğimin ilmek sayılarını biraz eksik yapmasaydım bir ilmekle kapatacaktık. Hemen şöyle bakalım. Tekrar. Arkadaşlar şimdi şu diğer kolu kamera dışında öreceğim. Düğmelerimi de dikip geleceğim. Hem kolu örüp hem de yana yine 3 ilmekle kapatacağım. Yeleğimi bitirdim. Düğmelerimi diktim. 5 adet düğme diktim yeleğime. Diğer kolu da gördüğünüz gibi kamera dışında çalıştım. Ve bu yana da yine 3 ilmekle ekledim. Şimdi dilerseniz yeleğimizin ölçülerini beraber alalım. Şöyle arkadaşlar net bir ölçü alalım. 36 santim yeleğimin genişliği. Şimdi tam 6 yaş için uygun oldu yeleğimin genişliği. Buradan da alalım. Buradan da 36 santim. Şöyle yapalım. Kol altına kadar olan, etek ucundan kol altına kadar olan uzunluğumuzu alıyorum. 30 santim. Şöyle omuzdan kol boyunu alalım. 16 santim. Omuzdan etek ucu ölçüsünü almıyorum. Ben hep enseden alıyorum. Enseden etek ucu 45 santim. Yeleğimiz tam 6 yaş için uygun oldu arkadaşlar. Evet, yeleğimizin ön yakalarını bu şekilde çalıştım. Şöyle arka sırt bölümünde bu şekilde çalıştım. Şöyle bakalım. Karakter çalıştık yeleğimizin arka sırt bölümüne, kapibara. Ön tarafında evet çiçek ve böceklerle süsledik. Arı, kelebek ve çiçek. Yeleğimizin 7. videosuydu bu arkadaşlar ve son videosuydu. Çok şükür bitirdim 7 videoda. Bir dahaki projelerde ve bir dahaki videolarda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.